Herkese selam arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdiğinizi ümit ederek bugün sizlerle beraber eBay'in yaşamış olduğu payment, kart ekleme sorunu hakkında sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Ben Akın Yılmaz, beni daha önce bilmeyen arkadaşlar için e-ticaret üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kişisel özgürlüğünüzü kazanabilmeniz için normalde inandığınız işleri nasıl yapılacağını, dünyaya nasıl satış yapılacağını ve farklı platformlar eBay, Amazon, Shopify ve genellikle bu kanalda dropshipping ve özellikle online ve retail arbitraj hakkında bilmeniz gereken en önemli ve değerli bilgileri sizin gibi genç girişimci ya da girişimci arkadaşlarla paylaşıyoruz. Güzel bir yayın olmasını ümit ediyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar çok fazla uzun tutmayacağım. Lütfen sorularınızı canlı chat kısmından yazın. Ben de elimden geldiğince yaşamış olduğunuz problem hakkında sizlere yardımcı olayım. Öncelikli olarak her şeyden önce şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Buraya notlar aldım birkaç tane. Çokça siz sorunuzu sormadan ben sizin cevaplarınızı vermek amaçlı. Şimdi hesap açtınız özellikle eBay'de ve hesabınızı eBay yüklerken bazı problemler yaşıyorsunuz. Bu problemler ne? Kartınıza ekleme problemi. Ve bu yaşamış olduğunuz problemler arkadaşlar ne yazık ki sizin para almanızı engelleyen problemler ve önemli bir şey. Şimdi açık bir şekilde konuşmak gerekirse eBay bildiğiniz üzere PayPal'la bu yıl sonunda ayrılıyor ve bu süre zarfı içerisinde eBay PayPal'dan daha iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı e, yapamıyor ve böyle bir aksilik yaşanıyor. Bu aksilik ne arkadaşlar? Şimdi sistemler değişirken ve güncellenirken PayPal'dan daha değişik bir şey yapmaya çalışıyor ve bu süre zarfı içerisinde bunların zamanla oturması haliyle zaman alıyor ve sistemin şu an bir açığı var. Yani sistemin düzeltilmesi gereken bir açık. Ve isterseniz eBay ile görüşün, isterseniz Payoneer'le arkadaşlar şu an açık konuşmak gerekirse herkesin başında olan bir sistemsel sorun. Yani eBay departmanında bu konuda çok fazla yardımcı olmuyor. Biz dünya satıcıları olarak sırf şey değil. Ne yazık ki bu ağırlıklı olarak İngiltere marketinde gerçekleşti. Fakat her nasılsa tabii ki dünyanın bütün marketlerinde olabilir. Eğer sizler de bu sorunları yaşıyorsanız arkadaşlar yaşayacağınız ya da yapmanız gereken şeyleri sizlere adım adım anlatacağım. Öncelikle bir Payoneer hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer yoksa lütfen Payoneer hesabına sahip olun. Ardından bir tane de TransferWise, Tide, Starlink ya da arzu ettiğiniz bir alabileceğiniz Revolut gibi bir banka kartına dahi sahip olun. Çünkü linkleme işleminden sonra paralarınızı hesaplarınıza aktarırken bu kartlara ihtiyacınız olacak sisteme tanımlatmak için. Yani benim Payoneer hesabım var, başka karta ihtiyacım var mı? Evet var arkadaşlar, ne yazık ki. Paralarınızı çekebilmek ve bu sistemde kullanabilmeniz için yapmanız ve bilmeniz gereken şeyler. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi ilk şey ne arkadaşlar? Birinci madde özellikle ve özellikle hesabınıza girip yapmaya çalıştığınız süre zarfı içerisinde bu hatayı alıyorsanız yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar browser'ınızı başka bir kullanıcıdan denemek. Örnek veriyorum, şu an Opera ya da Google kullanıyorsunuz, Chrome kullanıyorsunuz. Bunu Edge kullanabilirsiniz, Firefox kullanabilirsiniz, Opera kullanabilirsiniz. Farklı bir tarayıcıdan çerezleri silecek şekilde tekrar eBay'e giriş yapmaya deneyin. Ve bu şekilde sistem size onay verecektir. Hala vermediyse ikinci yöntemimiz arkadaşlar yapmanız ve bilmeniz gereken şey, ben bunları hepsini not aldım. Kredi kartınız sisteme yüklüyse ya da sanal kartınız virtual kredi kartlarınız ekliyse buradaki eBay'deki ödeme sisteminde bunları yerinden kaldırın. Yani remove yapın. Remove yaptıktan sonra kartınızı tekrar yeni giriş yaptığınız bir browser'dan tekrar aynı kartınızı sisteme entegre etmeye çalışın. Fakat kısa bir not, şunu unutmamak lazım. Bu çok ama çok önemli. Çokça arkadaşın yaptığı hata. Şu anki sistemde bütün bilgilerin eşitlik sağlaması gerekiyor. Yani isminizde 3 isim varsa, örnek veriyorum Ahmet, Mehmet, e, Yılmazsa kesinlikle Ahmet, Mehmet, Yılmaz şekilde yazılmalı. Adres bilgilerinin hem PayPal'a hem bu çok önemli. PayPal'daki gibi kart bilgilerinizi ve adres bilgilerinizi aynısını eBay'e yüklerken ya da Payoneer'e yüklerken aynı bilgilerin, aynı şekilde adres bilgilerin olduğuna emin olunmalı. Bunlar çok ama çok önemli. Üçüncü not aldığım şey ne var arkadaşlar? Aynısını yazmışım zaten. PayPal'la bilgiler aynı.
Dördüncüsü, beşincisi arkadaşlar hala olmuyorsa ne yapabilirsiniz? Kullanmış olduğunuz bazen aynı VPN sistemlerini kullanarak, örnek veriyorum OpenVPN gibi VPN'ler kullanarak aynı IP'ler üzerinden arkadaşlar hesabınıza telefonunuzdan girebilir ve telefonunuzun browser'ından eBay'e giriş yapıp bu şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şunu unutmamak lazım. Örnek veriyorum, Sri Lanka'da bir hesap açılırken ya da farklı yerlerde, Filipinler'de biz eBay'de hesap açmak çok kolay. Burada hesap açmanın kolaylığı neden biliyor musunuz? Aslında ikinci, üçüncü hesapları alıp sizin satın aldığınız hesapları normalde oradan açılır. Ya da Litvanya taraflarından açıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Sistemin açığı var arkadaşlar. Normalde İngiltere, Almanya, Amerika gibi ülkelerde eBay platformu sizlere sınırlı bir account verirken, ki sınır da 1 milyondur arkadaşlar, top sınır. 1 milyonu geçebilmeniz için bir şey yok. Yani üstü yok, daha 1 milyonluk hesap, ki bence bu da yeterli bir hesap için. Her nasılsa sınırsız hesaplar istiyorsanız bu ülkelerden hesaplar açılır ve açmış olduğunuz hesapları transfer yoluyla, o kısma girmeyeceğim, buradaki hesaplara entegre edilir. Ve bu şekilde hesaplar açılır. Ve bunlar dynamic, yani dinamik IP'lerle açıldığı için, genellikle oranın ev IP'leriyle, yaklaşık şu anki eBay'in hesabınıza suspend etme sürecinde hesaplarınızı kullanmış olduğunuz dinamik IP'leri kullanarak giriş yapabilir, işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde hesaplarınızı normal bir VPN ya da VPS güzel bir şekilde kullanarak, yani iyi bir VPS, hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz. Kısa bir not ve bu çok önemli. Arkadaşlar, almış olduğunuz IP ne olursa olsun ya da kullanacağınız, giriş yapacağınız sistem. Sistemde fraud güvenliğini kontrol edin. Yani IP'nizin security level'ı ne? Eğer internette baktığınız zaman sistemde yüksek gözüküyorsa ilk önce buna bakın. Ondan sonra eBay ya da PayPal'a ya da farklı platformlara girin. Aksi takdirde hesaplarınıza çok kısa bir sürede flag ya da kısıtlandırma getirecektir. Çünkü eğer hesabınız, örnek veriyorum, ya dark web'de kullanılmışsa ya da farklı şeylerde kullanıldıysa fraud olarak gözükecektir. Eğer bunu bilmiyorsanız da çok rahat, bir yere girdiğiniz zaman Google size sürekli olarak uyarı veriyorsa anlayın ki, ya da bir yeri tanımlanma gerek istiyorsa anlayın ki IP'de bir sıkıntı var arkadaşlar. Çoğunlukla böyle oluyor. Tabii ki çok arka tarafında konuşulacak şeyler olsa da hani kafanızı bulandırmak istemiyorum. Sadece ana hatlarını anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra ne var? eBay'in application'dan yapabilirsiniz bu işlemi, telefonunuzdan aynı şekilde arkadaşlar. Belki, çünkü normalde bir şey yaptığınız zaman bilgisayarlar üzerinde sistem açıkları çok sağlam kaleler içerisindedir, ama telefonlarla yaptığınız zaman sistemin açıkları bayağı basittir arkadaşlar. Yani hani çok da fazla şey olmaz. Bu yüzden rahat bir şekilde sistemde kartınızı ekleyebilmeniz gerekiyor. Hala aynı sorun yaşıyorsa arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? IP'nizi değiştirmeniz gerekiyor. Buradaki senaryoda ne yapabilirsiniz? Dinamik IP kullanıyorsanız, ev IP'si ya da modeminize bir reset atın. 2 dakika bekleyin ve yeni açtığınızda modeminizin IP'si değişecektir arkadaşlar. Ya da bir yerden IP satın aldıysanız IP'nizi onlarla görüşerek, artık nereden kullanıyorsanız, deyin ki benim IP'mi yeniler misiniz? Onlar da size yeni fresh bir IP vereceklerdir. Bu IP ile devam edip tekrar denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde sorununuzun çözüleceğine inanıyorum. Bunların hepsini hala denediniz ve hala hiçbir şey de olmadı arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Bunun için arkadaşlar size açıklamalar kısmında 2 tane link verdim. Hem biri UK için, biri de United States için. Bu linklere tıklayarak gittiğiniz zaman sizlere eBay'in eski yöntemine götürüyor. Yani en eski, daha bu güncellenmemiş sistemine getiriyor. Ama burada bunu işlemi yaparken arkadaşlar hesaplarınızın yine en baştan sıfıra geleceğini unutmamalı. Ve bu şekilde yeni başlıyorsanız, eğer o hesap olmuyorsa, sorun yaşıyorsanız, eski usulle açıp bu problem çözülene kadar bekleyip o hesaplardan yürüyebilirsiniz. Fakat her nasılsa, eğer hesaplarınız eski ise tavsiye ettiğim bir şey değil yeniden bir hesap açmanız. Deneyebilirsiniz. Aşağıda linkleri mevcut açıklama kısmında sizler için paylaştım. Böylelikle sorunuz çözülür. Çünkü eski formata geldiği için PayPal ve diğer şeylerle işlemler aynı şekilde devam edecektir. Peki ne kaldı? Okey. Arkadaşlar bu biraz tricky, yani herkesin yapmasını önermiyorum, ama şöyle bir durum söz konusu. Birkaç kişi de çalıştığı için söylüyorum bunu. Forum sitesinden bizler destek olduğumuz için arkadaşlara genel olarak eBay kartınızı ekleyin. Ve ondan sonra PayPal'da hala hesabınız bağlıysa PayPal'a gidin. Aynı şekilde yazmış olduğunuz bilgileri
yine PayPal hesabınıza ekleyin. Yani örnek veriyorum, TransferWise'dan hesap aldınız, kart numarası vesaire. Onu eBay'e yüklediniz. Aradan 2 gün geçti. 2 gün bekleyin arkadaşlar. PayPal'a da aynı kart bilgilerine gibi girin. Ve bundan sonra da arkadaşlar birkaç gün bekleyin. Büyük ihtimal sistem bu sorunu kaldırmış olacaktır. Çünkü eBay ve PayPal'daki bilgiler aynı olduğu için bir sorun size teşkil etmeyecek. Son olarak kullanabiliyorsanız sanal kart kullanın. Virtual Credit Card. Ee, Genel olarak güvenilirlik açısından hediye kartları ya da sanal kartlar, ki bu arada eBay'in en çok biz kullandığımız kartlar Vanilla. Vanilla diye bir kart vardır arkadaşlar. Normal böyle Yapı Kredi ya da farklı bir ismi var. Yani şey gibi. Vanilla kartı abone olup kullanabilirsiniz dedikten sonra arkadaşlar, umarım bu sorunlarınızın hepsine bu şekilde çözüleceğine inanıyorum. Şahsen ben hesaplarımı açarken bir sorun yaşamıyorum. Çatır çutur açıyorum ama yaşayan arkadaşlar varsa, ki var, forum sitelerinde de görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sorunlarınızı halledebilirsiniz. Bu arada eğer varsa sorularınız alayım arkadaşlar. Berkan sormuş. Print on demand üzerinde bir ayda çalışmaktayım. Bravo Berkan. Etsy'de 700'e yakın görüntülenme almama rağmen bir adet satış yapamadım. Yapabildim. Bravo. Şimdi print on demand yapıyorsan göze hitap etmen ve insanların ilgisini çeken bir niş bulman lazım Berkan. Bunun için de kullanabileceğim bazı yazılımlar var. Ne yaptığını bilmiyorum. Ne üzerine dizayn yaptın? Tişörtün mü, defterin mi, mug'ın mı vesaire. Ama sana Marmalade ya da AirRank gibi programları kullanmanı tavsiye ederim. İnsanların neyi talep ettiklerini çok detaylı bir şekilde görebilir ve buna göre de doğru bir şekilde doğru kategoriye odaklanıp insanların zaten istediği şeyi onlara vererek satış yapabilirsin. Önemli olan senin ne yaptığın değil, önemli olan ihtiyacın ne olduğu, yani müşteri ne istiyor. Okey. Umarım başarıların devamı gelir bu arada. PNR'e geçerken kartımı kabul etmeye neden acaba? İşte bu açıklamaları o yüzden yaptım zaten. İyi akşamlar. Ben şirket açmak istiyorum. Arkadaşlar biz muhasebe hizmeti veriyoruz. Bildiğiniz üzere bizler aşağıda benim bir YouTube'da videom var arkadaşlar. İngiltere'de şirket nasıl açılır diye Harun'la beraber ve Ayaz'la beraber. Aşağıda linkin açıklaması var. Oraya tıklayarak bizden muhasebe hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Çok detaylı şekilde şirket kurulumu vesaire konusunda da yardımcı olacaktır sizler arzu ettiğiniz takdirde. Akın Hoca, anlamadığım bir konu var. eBay ana sitesinden kayıt oldum. İngiltere pazarında satış yapabilir miyim? Ben Türkiye'deyim bu arada. Tabii ki yapabilirsin. eBay'in şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Dükkan açtığınız zaman Ankor dükkan değil de öteki dükkan. Benim şu an kullandığım mesela bir tane dükkanda. Bütün dünyanın ülkelerindeki eBay'lerde satış yapabiliyorsunuz. eBay İngiltere'nin öyle bir özelliği var çünkü. Bütün marketlerde satmanıza izin veriyor. Çok güzel bir şey. Aynı Amazon gibi Avrupa'da satmak istiyorsunuz, Pan Europe'a katılmanız, işte Amerika'da satmak istiyorsunuz, oraya Amerika'ya evrak göndermeniz hiç gerek yok. eBay bütün her yerde satmanıza izin veriyor arkadaşlar. Çok basit ve kolay bir şekilde. Bu da eBay'in en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi. Arkadaşlar çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İsimlerinizi göremiyorum Facebook'ta yazanların. İsimlerini de yazarak sorarsa en azından isimlerinizi söyleyebilirim. eBay'im suspend oldu. Yeni hesap açarsam suspend olur muyum? Kadriye sormuş. Kadriye olma ihtimali çok yüksek çünkü bu soruyu sorduğuna göre. Nasıl açılacağını bilirsen herhangi bir şekilde bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. PayPal'a Türk kartı ekledim. Arkadaşlar PayPal zaten Türkiye'de yasak. Türk kartı eklemen, yani gerçekten direkt PayPal hesabını suspend etmen için bayrak sallıyorsun. Selamlar Ulaş, çok teşekkür ederim, seni görmek çok güzel. Evet, sorularınız varsa alalım arkadaşlar. Çokça kişi özelden yazıyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum Savaş'ın sorusundan sonra. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çok teşekkür ederim. Bu yaşadığımız felaketten dolayı ülke olarak hepimiz birbirimize yardım ettik. Ve hepimiz birbirimize sırt sırta ülkeyi bu zor zamanlarında kurtarmak için ben de elimden geldiğince Londra'dan bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve şöyle bir kampanya yaptık. Bunu da burada söylemek istiyorum. Arkadaşlar yeni çıkardığım yaklaşık 3 ayımı alan hem Amazon hem de eBay'in içerisinde toptancı listeleriyle beraber ve gerçekten bu işlemlerden sonra A'dan Z'ye hangi platformda satış yapmak istiyorsanız bütün gerekli bilmeniz gereken
Normalde gerçekten sanırsam herhalde 99 pound gibi bir değeri var. Normalde pahalı, ben sadece şey olarak sunuyorum bunu. E, Kursu Udemy'de bulabileceğiniz kursu arkadaşlar, Tema Vakfı'na yardım edip bana Instagram'dan özelden yapmış olduğunuz yardımın screenshot'ını gönderdiğiniz takdirde sizlere bir link paylaşacağım. Vermiş olduğum bu kodla sisteme girerek ücretsiz eğitiminizi alabilirsiniz. Eğitim ücretli, almak isteyen parayla alabilir, fakat bu şekilde sadece bu son gün olacak diye ümit ediyorum çünkü. Süresi doluyor çünkü linkin. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa, Tema Vakfı'nın içinden ne geçip yardım etmek istiyorsa yardım edebilir. Okyanusi Akin Yılmaz. Aşağıda linki vardır büyük ihtimal, Instagram linki. Yoksa da siz paylaşıyorsunuz. Bana özelden DM yoluyla yapmış olduğunuz, içinizden ne geçiyorsa, yani bak, kime yapacağınız, ne yapacağınız beni çok fazla şey yapmıyor. Sadece benim istediğim şey ülkemize yardımcı olup bu zor zamanlarında güzel günlere gidebilmek için birbirimize destek olmamız. Eğer böyle bir şey yapmak isteyen, eğitim almak isteyen, bana özelden onu tonlarca kişi sordu arkadaşlar. Şu an 40 binin üzerinde Udemy'de öğrencimiz oldu. Hep indirim yapmamı istiyordunuz. Arkadaşlar, sizlere gönlünüzden geçen fiyatı sunuyorum. Bunu da sadece kendim için değil, tamamen Tema Vakfı'na yapmış olduğunuz yardımlar neticesinde size ulaştıracağımı sadece söylüyorum. Ayrıca yapmak isteyen varsa da bu şekilde internet sitesinden de ulaşabilir. Sadece yapmanız gereken şey çok basit. Tema Vakfı'na kimin ismini olursa olsun, içinizden ne geçiyorsa, ağaç ya da fidan, ne yapmak istiyorsanız yardımcı olun. Olmuş olduğunuz yardımın sonucunu lütfen bana Okyanus Akin Yılmaz Instagram hesabından ulaştırın ve ben ekran görüntüsünü gördüğüm takdirde sizlere linkini paylaşacağım. İnanılmaz derecede arkadaşlar, belki şu an 1000 ile 2000'in arasında ağaç fidan diktik. Yani gerçekten dünden beri Instagram kutum doldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim mükemmel desteğiniz ve yardımınız ve gerçekten girişimciliğiniz için. Bu bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim canı gönülden. Hem beni yalnız bırakmadıkları için, hem de böyle bir şeyde bana yardımcı ettikleri için gerçekten çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere daha önce de böyle bir şey yapmıştık. Amerika'ya ufak bir kardeşimizi göndermiştik. Yine aynı şeyi yapmıştık eğitimde. Bayağı bir eğitim sattık arkadaşlar. Çok çok eğitim sattık. Bütün parayı sadece direkt yardım amaçlı, hiç bize ulaşmadan ulaştırdık ve çok zor durumdaydı. Amerika'ya gitmesi için 1 milyon dolara yakın bir para lazımdı. 1 milyon doları topladık arkadaşlar ve Amerika'ya gitti. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Çok güzel oldu. Bu da şimdi Türkiye için, yaşayabilmemiz için hani ufak bir şekilde şey yaptım. Sizlerin desteğini hala bekliyoruz. Yani bu süre zarfı içerisinde eğer gerçekten eğitime katılmak, kendinizi geliştirmek ve farklı yerlere gelmek istiyorsanız arkadaşlar, gerçekten sizler için çok güzel bir içerik hazırladık ve o içerikte A'dan Z'ye bilmeniz gereken çoğu bilgi mevcut. Tabii profesyonel olarak yapacaksınız. İşin arka tarafında farklı şeyler var ama başlangıç aşamasında ne olduğunu bilmiyor, daha yeni öğrenmek ve ticarete girmek, kendi özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız lütfen ama lütfen bu şekilde sizler bizlere destek olabilir. Bizlerden kastım ülkemize destek olabilir. Çünkü sizler zaten, yaşınızı bilmiyorum ama o iki olmazsa hiçbirimiz de orada olmayız arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. O yüzden geç olmadan hepimizin birbirine yardım etmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü zaman geçtikten sonra giden şeylerin çok da fazla bir şeyi olmuyor. Hayatta da böyle tecrübeleri çokça ediniyoruz. Elimizdeyken değerini bilmiyoruz. Bizden öncekiler bu vatanı korumak için bayağı bir şeyler yaptı. Umarım bizler de bugün aynı şekilde onlara layık bir şekilde vatanımızı ya da ülkemizi, dünyanın neresinde olursa olsun, önemli olan o bir hayat ve yanan şeyler bizim geleceğimizin ışıkları. Onlar olmazsa biz de olmayız, çok net bir şekilde arkadaşlar. Bunları korumak adına sizlerin böyle bir desteğini rica ediyorum. Ne olursa, ne kadar istiyorsanız hiç bana sormayın. Gönlünüzden ne geçiyorsa yapmanız gereken şey, yatırımı yapın. Yani Tema Vakfı'na bağış bulun. Yapmış olduğunuz bağışın screen'i, yani ekran görüntüsünü bana özelden Okyanus Akin Yılmaz'dan ulaştırın ve ben inanılmaz derecede yoğun arkadaşlar. Hani lütfen hani şey yapmayın, biraz bekleyin. Ben elimden geldiğince takım arkadaşlarımla beraber burada sizlere linkleri ya da vermiş olduğunuz bilgileri şey yapmaya çalışıyoruz. Lütfen anlayışınız için çok teşekkür ederim. Biraz gecikme oluyor. Elimizden geldiğince bugünün gecenin sonuna kadar bu link devam edecek. Bu şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilginiz olsun.
Savaş, çok teşekkür ederim bu arada dinlediğiniz için. Bu benim için önemliydi, paylaşmak istedim. 3 adet ikinci el ürün yükledim. Bir tanesi alındı, bravo. Fakat müşteri ödeme yapmadı. 2 gündür beklemede gerektiğini yapıyor. Peki, çok güzel bir şey. Savaş, şöyle bir şey yapabilirsin. Müşteri eline ürün ulaşmadığı sürece case parayı ödememe gibi hakkı var. Sen bunu ayarlar kısmından Site Preference kısmına gelirsen müşteriye şöyle bir şey yapabilirsin. Orada bir tik var, gün seçiyorsun. Ben bir videomda anlatmıştım da YouTube'da mı, kursun içerisinde mi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var. Müşteri ürünü aldıktan 2 gün sonra case'i kapat. Yani direkt otomatikman parasını bana gönder. Yoksa şimdi seninki büyük ihtimal o bir aydır. Bu şey yapar. Yapacağın tek şey müşteriye mesaj en kibar yolla. Ödemenizi aldığımız takdirde siparişinizi çıkartacağız. İlginiz için teşekkür ederim de. Müşteriyle iletişime geç. Ya da istersen case açabilirsin eBay'e ama açık konuşmak gerekirse müşteri de bence bunu ne yaptın çok da iyi bilmeyebilir. Hani yeni satıcıysa. Benim önerim müşteriyle güzel bir mesajlaş. O anlayacak ve hesabına parayı gönderecektir. Bu şekilde ürün işlem sürecini gerçekleştirebilirsin. İyi akşamlar Cafer. Seni burada görmek çok güzel. eBay ödeme yöntemi ekleyemiyorum. Ne zaman davetiye gönderir? Aşağıda linkleri paylaştım. Aşağıdaki linkleri tıklarsan eBay'in sana davetiye göndermeden sen direkt başvurabilirsin. Benim vermiş olduğum linkleri kullanarak. Hangi uygulamalara söyledi? Print on Demand kategorisi için arkadaşlar E-Rank ve Marmalade. Daha farklı yazılımlar da var ama uygun fiyata kullanabileceğiniz bayağı faydalı yazılımlar. Tavsiye ederim. Günün konusu dışında dropshipping yaparken CJ ve AliExpress'ten gönderdiğimiz ürünleri çıkış yerlerini eBay'de yaptığınız ülkemiz seçiyoruz. Doğru. Ürün nereden çıkıyorsa ürün çıkış yeri orasıdır arkadaşlar. Oraya koymak zorundasınız. Çin olarak mı ekliyorsunuz? Evet, Çin olarak çıkıyorsa Şangay'dan çıkıyorsa Şangay'dan ürünün çıkış yeri Şangay'ı yazacaksın. Takip numarası, çeviri falan kullanılır mı? Her ürüne takip numarası ya da çeviri koymanız gerekiyor arkadaşlar. Nereden çıkartırsanız çıkartın. Umarım faydalı olmuştur. Ve Facebook'tan yazan arkadaşlarım ya da Instagram'dan tam bilmiyorum ama isimlerinizi göremiyorum arkadaşlar. O yüzden sorularınızı sorarken isminizi sorarsanız, yazarsanız ya da paylaşmak isterseniz ben size isminize hitap edebilirim dedikten sonra PayPal'a Türk Banka kartı eklemeyin. Türkiye'de kapalı PayPal lütfen. Payoneer kaç günde bir ödeme yapıyor? Zaman zaman bana otomatik olarak düşürüyor direkt Payoneer arkadaşlar. Bilmiyorum normalde ne kadar yapıyor ama bana direkt düşürüyor. Bugün daha demin ödeme aldım hatta bir tane. Bu arada telefonum şarjı kapanmış. Daha demin ödeme aldım direkt hesaba düşürdü. Yani bazen 24 saat bekletiyor ama benim direkt düşürüyor. Şey bilmiyorum yani ortalaması yoktur ama normalde 24-72 saat arasıdır şey olarak baktığın zaman. eBay'de ilk listelediğimiz ürün çok fazla satılırsa problem çıkarma ihtimali yüksek hesabının sıkıntıya girmesi. O yüzden fiyatı biraz daha yüksek yap da hani satış az olsun ama kar marjı aynı olsun. Amazon'da gönderdiğim ürünler iade istedi. Olabilir, normal satış %2'si genellikle iade olması normal. Müşteri ben de iade etiket ve talimatları gönderdim. Bravo. Müşteri ürünü kargoya verdiğini bildirim gelir mi? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sen Amazon'dan aldığın için müşteri bildirimlerini sisteme müşteri ekliyor vermiş olduğun bilgileri ve sistemden takip edebiliyorsun. Ve zaten açık konuşmak gerekirse 3-5 gün arasında otomatik olarak müşteri ya da şey tarafında bir sorun çıkarsa zaten sana ulaşırlar. Amazon'dan ya da eBay'den müşteri. Eğer bir sorun ses çıkmıyorsa açık konuşmak gerekirse her şey yolundadır yani. Peki, Cafer sormuş. Sorularınız varsa lütfen sorun arkadaşlar, elimden geldiğince yardımcı olayım çünkü özelden o kadar çok soru sordunuz ki artık yetişemiyorum. Telefon şarjı bitti, düşünün artık siz boyutu artık mesajlaşmaktan. Peki, Türkiye'den ekibimize katılacağım inşallah. Herkesi beklerim arkadaşlar. İşinde ve gerçekten hayalleri ve ümitleri olan ve dünyayı değiştirmek için, kendini değiştirmek için çok farklı yerlere gelmek isteyen bütün arkadaşları Okyanus ekibine davet ederim. Gelmek isteyen lütfen bize dijitalmarketmentoring.com'dan canlı chat bölümünden yapmak istediğini ve yeteneklerini ve hayallerini bizimle paylaşırsa biz de eğer pozisyon boşsa bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Ben gerçekten özellikle genç arkadaşları bu konuda okumalarını, gelişmelerini çünkü kendim elimden geldiğince hem kendileri eğitim almalarını onlara kişisel şeylerimi öğretiyorum. Taktiklerimi ki hayallerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilsinler.
Ve böyle insanları gerçekten çok seviyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz özellikle. Yaşlı olmanız da bir şey fark ettirmiyor bu arada. Sadece ben çocukları ve gençleri çok seviyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve onlara yatırım yapıyorum. O yüzden bu konuda Cafer'cim her zaman hepimize yani hepinize kapı açık. O yüzden içiniz rahat olsun. Hangi iş modeliyle başlamalısın derken şimdi Cafer şöyle bir şey var. Burada asıl soru hangi iş modelini yapmak istediğin. Kendine şunu sorman lazım Cafer. Para kazanmasan bile ne iş yapardın? O sorunun cevabını verdiğinde o iş modelini bulmuş olacaksın. İlk önce hani bu sorunun cevabını sana veremem. Çünkü senin hayatın ve senin hayalin. O yüzden bunun en iyi cevabını sen vereceksin. Ama ben sana hangi soruyla başlayacağını söyleyebilirim kendine. Çünkü soruyu da bulmak da bazen sıkıntı. Ee, Para kazanmasan bile hangi işi yaparsın Cafer? Selamlar. USA'de 3 aydır satış yapmaya çalışıyorum. 79 tane satışım var. Fakat ben UK'ye geçmek istiyorum. Gel buyur hocam, hoş geldin. Aynı hesapta geçebilirim. Hem listeleri nelerdir? Çok kısa bilgi. Yani açık konuşmak gerekirse Cem çok da fazla aynı hesapla UK'de satış yapmanı önermem. Herhangi bir şey yok ama şimdi şöyle bir şey var. Direkt orada şey yapıyorsun yani hem burada satıyorsun hem orada satıyorsun. Ama her nasılsa şöyle bir durum söz konusu. Senin listelediğin eğer dükkanını basic dükkandan bir yukarı dükkana çıkartırsan ne olacak biliyor musun? Sen ürünleri global shipping programını açtığın zaman dünyanın her yerinden müşteriler zaten alacak. Benim normal satışlarıma baktığımda 20 tane satış yaptıysam 5 tanesi global shipping'e açık. Dünyanın her yerine Amerika'ya da satıyorum, diğer ülkelere de. Yani hiç gerek yok burada bir daha şirketi de geçtim. UK'de hesap açıp şey yapmaya. Benim tavsiyem global shipping sistemini aç, tüm dünyayı Amerika'dan sat. Ne yapacaksın? Senin satılan ürünlerini eBay'in deposuna göndereceksin. eBay senin için tüm dünyaya gönderecek. Sen orasına karışmayacaksın. Ha, yapacaksan önerim açık konuşmak gerekirse yeni bir tane hesap açman. O kullandığın hesapla aynı IP'ler ve aynı şekilde link yapmayacağın şekilde yapman. Dedikten sonra canım inanılmaz derecede bir dondurma çekti ya şu an. Kan şekeri mi düşüyor, ne oluyor? Kadir, aynı abi sıkıntım ilk satışım, ilk kartımı yükleyemiyorum, lütfen yardımcı olur musun? Kadir, eğer videonun başına geçersen hani nasıl yapman gereken şeyleri adım adım uygularsan probleminin çözüleceğine inanıyorum. Aşağıda paylaştığım linkleri de bular. Payoneer kart bug'ı tamamen çözüldü mü? Videonun başında anlattım. Uyguladığınız takdirde çözüleceğini ümit ediyorum arkadaşlar. Uygulamanız gerekiyor. Amazon'da gönderdiğim ürün iade istedi. Bunu sordun, cevapladık. Çok büyük ve güzel bir çalışma oldu. Seni çok çok tebrik ediyorum. Harika bir kampanya yaptın demişim. Ama Mahmut, ben teşekkür ederim. Ben bile hayal edemiyordum. Yani yaklaşık herhalde bir gün oldu şu an. Dün öğlen saatlerinde başlattım. Kahve içiyordum. Kitap almıştım kendime. Bayağı bir onları okuyordum. Tam o sırada başlattım. Sağ olsun Bayram aradı. Böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Ben de yardımcı olmaya çalıştım. Şu an neredeyse 2000'in üzerinde neredeyse ağaç diktik. 2000'in üzerinde. Ee, Gerçekten çok gurur duyuyorum hepinizle. Çok teşekkür ederim destek olan herkese. Turgut süpersin, şu an görebiliyorum. Print on Demand'da 2 uygulama söyledi. Kategori belirlemek için hızlı geçtin, anlayamadım. Tekrar söylüyorum. E-Rank birinci uygulama, ikinci uygulamada Marmalade. Ahmet merhaba, seni görmek çok güzel. Sevgili Akın hocam, başlangıç olarak Goten Supply ile çalışmayı önerir misin? Seviliyorsunuz. Tamamen sana kalmış Ahmetciğim. Ee, Yapma ihtimali ya Goten aa, biraz riskli ya. Başlangıç için diyemem de belki orta seviyeye geçtikten sonra evet diyebilirim ama başlangıç için tam da önereceğim yer değil. Amazon'da gönderdim. Ürün iade istedi. Müşteri bende iade etti. Bu soru niye sürekli herhalde şeyden yazdığın için sorular tekrarlanıyor. Güzel hareket. Bağış yapıp size dekontu mu atacağız? Hocam doğru. Dekontu değil. Sadece bağış yaptığınızda dair bir screenshot göndermeniz yeterli. Temanın size vermiş olduğu. Abi bir şey soracağım. Bulgaristan'da yaşıyorum. Merhaba. Merhaba. İsmi yok yine tabii ki. Hesap yaparken hangi adresi vereceğim? Arkadaşlar hesap açarken vermeniz gereken adres hangi ülkede satış yapmak istiyorsanız o adres. Eğer Türkiye'de ya da Bulgaristan'da hesap açıp İngiltere'de, Amerika'da satmak istiyorsanız sizlere vergilendirme sürecinde yani ülke dışından satış yapmaya çalıştığınız için bir %20'lik şey uygulanacaktır. Eğer burada işlemleri gerçekleştirirseniz
Böyle şeylere takılmayacaksınız. Bundan sonrası size kalmış. Hangisini istiyorsanız. Serkan merhaba. eBay Payoneer ekleyemiyorum. Ben yeni hesap açtım. Bu yüzden mesaj gelmedi. Gelir mi? Arkadaşlar aşağıda linklere tıklayın. Direkt otomatikman sizi oraya yönlendirecek. Ben o linkleri o yüzden paylaştım. eBay banka kartı eklerken böyle bir hata alıyorum abi. Sana yazdım Instagram'dan olsun mail olarak olsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tekrar şöyle söyleyeyim. Şu anki süre zarfı içerisinde zaten bu yayını yapmamın amacı senin gibi bana günde 100 kişinin üstünde bu soruyu sorması ve başa gelirsen dediklerimi yaparsan bu sorunun çözeceğini düşünüyorum. İkincisi bu eBay'in sistemsel bir bug'ı benim yapabileceğim bir şey yok. Yani bana yazmanız bir şey değiştirmiyor. Çünkü ben tekrar söylüyorum arkadaşlar eBay'in sahibi ben değilim. Ben sadece eBay platformunda bir satıcıyım. Ne sattığını bilen. Yani arada farkı lütfen anlayın arkadaşlar. Hoşuma da gidiyor ayrı bir konu ama hani gerçekler de var tabii ki. Benim de arka tarafta yani yönetim şeyinde bir şeyim yok. We couldn't verify this card. Please search a different payment method. Tamam işte bu sorun başlıkla da aynı ve bunu anlattık. En başa gidersen videonun umarım faydalı bilgilere sahip olacaksın. Akın Bey duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmini vermeyen seyirci. Çok anlamlı ve örnek bir davranış. Gençler size örnek alacaktır. Vizyonunuzda ışık oluyorsunuz. Umarım bir şeyler yapabiliyoruzdur. Çünkü o gençler bizim hayatımız ve onlar biz ne kadar uzağa bayrağı götürürsek benim tek amacım ve niyetim de o. Ülkemizi onlar da bizden sonra şöyle bir gerçek var. Bizden sonra her gelen nesil bayrağı daha uzağa getirecek. Biz elimizden geldiğince uzağa getirmeye çalışalım. Ondan sonrası elbet bir tanesi çıkacak ve daha uzağa götürecektir. Çünkü bayrak ne kadar daha uzağa giderse sizler o kadar daha rahat yaşarsınız. Neden bugün İngiltere'deki insanlar Türkiye'de 17 yaşında çocuklar sanayilerde, atölyelerde çalışır, çocukluğunu yaşayamazken buradaki 17 yaşındaki çocuklar Lamborghini'ye, Porsche'ye binip istediğini yiyip içip istediği zaman arkadaşlarıyla istediği hayatları yaşayabiliyor. Neden böyle bir şey var? İkisi de 17 yaşında bir çocuk değil mi? Ya da genç, ergen nasıl çağırıyorsanız. Buradaki senaryo hiçbir şekilde aman neden oldu, aman işte bizim kaderimiz, aman bizim buyumuz söylemleri arkadaşlar tamamen sizi daha kötü aşağı çeker. Çözüm üretmez. Ben burada çözüm üretme amaçlı zaten baktığınız zaman arkadaşlar ben bayağı bir yani normal diyorum ya 40 bin üzerinde şu an öğrenci yetiştirdim ki bu öğrenci yetiştirme olayı sadece rakamdan kaynaklı değil. Bu insanlar gerçekten tomarla para kazanıyor. Yani anlatmaya çalıştığım bir sistem var. Bu sistemin nasıl yapıldı? Bakın çok basit bir matematik yapalım. Yani herkese teşekkür ederim bu arada şeyin için. Bakın çok basit bir matematik yapalım. Şimdi normal bir Türkiye şartlarında 3 milyar maaş aldığınızı düşündüğünüz zaman. Bakın matematik sadece matematik. Normal şartlarda asgari ücretle 3 milyar maaş aldığınızı düşünüyorum. Ve normalde bunu 12 ay yaptığınız zaman ortalama 36 bin Türk lirası kazanıyorsunuz. 36 milyar Türk parasıyla. Bunu bir yıl 365 gün bu para için çalışıyorsunuz. Şimdi size toplam amantunuz ne? Yani 312 çarpı 3 desek 36 bin sterlin. Hadi 40 bin sterlin, 40 bin Türk lirası diyelim. Şimdi 40 bin Türk lirasını arkadaşlar bir yıl içerisinde 365 gününüzü feda ederek kazanmak için çalışıyorsunuz. Bunun tartışmasız söylüyorum arkadaşlar. Yarısı vergidir, giderlerinizdir, iyi alışkanlıklarınız, kötü alışkanlıklarınız, çocuklarınız vesaireleriniz varsa giderler. Sizin cebinizde maksimum bir yılın sonunda kazanacak ya da biriktireceğiniz hani dişinizi sıksanız biriktireceğiniz para bu çalışma mantığıyla giderseniz tabii ki en fazla 15 milyar paradır. Bir yıl boyunca 15 milyar para için çalışıyorsunuz. Bakın karınız. Şimdi burada İngiltere'ye geldiğiniz zaman buradaki senaryoda günde 3 tane ürün satsanız 10 pound karla. İnanılmaz derecede kolay. Ben bunu kaç tane sattım. Ki nasıl yapıldığını da gösteriyorum zaten A'dan Z'ye. Yani onu da bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece yaptığımı izleyin ve devam edin. Bu kadar basit. Ortalama olarak 30 pound kazanıyorsunuz. Kar marjı. O yani karlı konuşuyorum. Şeyleri çıktıktan sonra vergisidir şeydir. 30 puanda arkadaşlar Türk parasıyla çarptığınız zaman ortalama olarak sizin cebinize günlük 400 Türk lirası giriyor. Günlük diyorum. Bunu 30'la çarptığınız zaman 400 çarpı 3 derseniz
12.200, 12 milyara yakın bir para geliyor. Hadi o şeyler de çıksın. Diyelim ki hadi müşteriler geri döndü %2'si falan. Yani cebinize gelen para arkadaşlar aşağı yukarı 10 milyar para. 10 milyarı 12 ile çarptığınız zaman bir yıla böldüğünüz zaman 120 milyar para. Şimdi birinde baktığınız zaman kazandığınız para yaklaşık 10 milyarken burada 120 milyar. Yani anlatmaya çalıştığım birinde aynı eforları birinde 365 gün çalışıyorsunuz, birinde sistem çalışıyor. Ve 12 katını kazanıyorsunuz. Ben burada en başında bu ülkeye geldiğim zaman da tek söylediğim şey şuydu arkadaşlar. Ben Türkiye'de bir kere çalışacaksam burada o zaman ben geldiğimde 5 katıydı. 5 katı çalışayım dedim. Ki ona göre hem Türkiye'de istediğimi yapabileyim, daha fazla şeylere sahip olabileyim. Yani 5 tane akın olabilirdi. Şu an 12 tane olabilir. Ve bunun nasıl yapılacağını biz eğitimlerde olsun, diğer şeylerde olsun arkadaşlar 40 bin tane insan fantezi olsun diye eğitim satın almaz. Ya da ben aman biraz daha para kazanayım diye eğitim almaz. Bunun arkasında bir şey olmalı ki bu kadar insan çok yüksek geri dönüş oranlarıyla güzel feedback veriyorlar, başarılı oluyorlar. İnsanlar aylık 100 bin sterlin öğrencilerim kazanıyor. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Bu hayal değil. Sadece nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var. Ve izin verin biz size yardımcı olalım. Ve bugün ücretsiz olarak bunu veriyoruz. Ücretsiz demeyelim. Sizin yardımınızla ülkemize biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz diyelim. Bunu yapabilecek kadar cesaretli olan bütün arkadaşlarıma ben de elimden geldiğince yıllar boyunca yapmış olduğum bilgileri elimden geldiğince belirli şeylerini sizlerle paylaşıyorum. Yani ve bence fair enough yani yeterli. Eğer şey yapmak isterseniz ülkemize yardım ederek bir şeyler yapabiliriz. Bence beraber yardımlaşarak. Okey. eBay Payoneer hesabını eklerken 3. aşamada kart bilgisi istiyor. Ne denersem deneyeyim. Acaba Türkiye'den kart eklemiyor muyuz? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bunu en başına anlattım. Kartınızı TransferWise ya da İngiltere odaklı bir bankadan yaparsanız account ve sort kodu bu problemin kaldırılacağını sizler de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Mehmetciğim çok teşekkür ederim. Yayına geç kaldım. Önemli değil, sizi görmek çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bana çok ilham oluyorsunuz. Bayağıdan beri de canlı yayın yapmıyorum. Bu aralar çokça aynı sorular sorulduğu için belki bu hafta şöyle bir şey yapmayı deneyebilirim. Çok eski yapmış olduğumuz canlı yayınlarını akşamları bu saatlerde izleyebilmeniz ya da kaçıran arkadaşlar için tekrar döndürebilirim. Yani bilginiz olsun. Bundan sonra yapacağım yayınların böyle bir haftalık şey olabilir. O sırada çünkü arka tarafta bizler de şey yapıyoruz. Eğitimler için sizlere daha güzel içerikler çıkartıyoruz. Hem böylelikle aynı soruları sorduğunuz takdirde cevabını almış olursunuz. Özelden bir şey olursa da zaten hepinizle konuşuyoruz Instagram aracılığıyla. Suspend yemeyen bir hesap açmak istiyorum. Dropshipping yapamayacağım. El yapımı ürünleri satmak istiyorum. Sizden nasıl yardım alabilirim? Yani şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten bu beni çok yordu. Arkadaşların genellikle açılış şeyinde çok ufak şeylerden dolayı suspend yemesi. Her nasılsa suspend'i engelleyebilecek bir sistem yok arkadaşlar. Bazen ben de açıyorum, suspend yiyorum. Önemli olan bundan sonraki süreçte yani suspend yemekte bir sorun yok. Bunu anlamanız gerekiyor. Hesaplar suspend olabilir ki çoğu hesap yeni açılan normal özellikle VPN'den açılan hesaplar suspend oluyor. Yani dinamik IP'lerle açmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir şey yapacağım. Sadece ve sadece kendi eğitimime katılan öğrencilerime böyle bir paket çıkartacağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten o kadar insana yardımcı olamam. Yani ne yazık ki takım da var. 50 kişilik takım var ama yetişemeyiz sizin şeyinize. Çünkü sonuçları biliyorum nasıl olacağını. Kendi takımıma katılan ve eğitimime içerisinde yer alan bütün yani 2 yıldan beri bütün öğrencilerime şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hesaplarını ben kontrol edeceğim. Yani ben kontrolden kastım sadece ne yapmaları gerektiğini adım adım böyle belirli saatlerde her hafta 1 saat böyle bütün toplu şekilde herkesin hesaplarına bakacak ve adım adım ilerlenecek. Satılacak ürünler verilecek, eklenecek ürünler verilecek ve sıfırdan bir hesap açılacak. Böyle abonelik şekilde bir şey hesaplayacağım. Ama sadece bu benim eğitime katılan öğrenciler için olacak arkadaşlar. Çünkü sebebi şu, benim anlattığımı anlamadan ben istediğim kadar kendimi anlatsam da desem ki ben şunu yapıyorum. Arkamı döndüğümde o hesaba siz gireceksiniz ve kafanıza göre yine bir şeyler yapacaksınız. Hesabım suspend oldu diye bana mesaj atacaksınız. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bu benim için çok zaman kaybı. Sizin için de zaman kaybı. Benim dediklerimi ve benim ne anlattığımı zaten bilen
ve bu şekilde eğitilmiş insanlara sadece şey yapacağım. Eğer, bunu en yakın zamanda bu hafta içerisinde sizlere sunacağım arkadaşlar. Eğer eğitimde aldıysanız hem eBay hem Facebook hesaplarınızın yönetimini sağlayacağız. Bu şekilde sizlere yardımcı olacağım ki biraz para kazanın. En azından bu süreci geçin. Bu şeyleri ben yakın haftada çıkartırım. Sizlere bildireceğim. Sizi gördükten sonra eBay'de satış yapma kararı aldım. İlk satışlarımı deneme amaçlı bir ürün koyarak yapmak istiyorum. Şirket açmadan yapsam sıkıntı olur mu? Hayır, olmaz. Belirli bir cüreye ulaştıktan sonra ortalama 100 satış ya da 12.500 sterlin üzerine çıktığın zaman yavaş yavaş şirketleşme sürecine geçebilirsin. İsminizi görmüyorum. Facebook'tan yazanlar ismini yazarak başlarsa sorularına isimlerine cevap verebilirim. Ya da istemiyorlarsa sorun yok. Tedarikçi olarak Banggood'u kullansam TrackerBot kullanma gereksinim bildirim kararıyla TrackerBot tedarikçi listesinde Banggood yok. Direkt Banggood'dan gelen takip numarasını göndersem sorun olur mu? Olur tabii ki Ferhat. Diyecekler ki senin ülkeye lokasyon olarak deponu İngiltere göstermişsin ama Çin'den ürün çıkartıyorsun ya da neden farklı yerden adresinin ürününü çıkartıyorsun? Üçüncü parti toptancı mı kullanıyorsun bizim haberimiz olmadan? Hesabına kısa bir kısıtlandırma getirildi. Ne yazık ki. eBay bu konuda çok katı arkadaşlar. O yüzden biz de Tracker Fest'i yaptık ki böyle sorunları bizler de yaşamayalım diye. Akın Bey, ben Yılmaz. Merhaba Yılmaz. Seni görmek çok güzel. Sizin için söylediklerimi iltifat olarak almayın. Sizin gibi insanlar sadece nasıl kazanılır diye yola çıkmasınlar. Sizi dikkatlice dinler ve anlarlarsa inanırım ki zaten bu süreç kendini geliştirecektir. Saygılarımla. Ben teşekkür ederim Yılmaz görüşün için. Maraş'tan selamlar. Abi dondurma gönderelim. Vallahi süper olur ya. O kadar canım şu an yayın bittikten sonra bizim aşağıda şurada bir Türk marketi var. Böyle bugün hatta çok güzel oldu. Bugün oğlumla beraber dolaştık bayağı bir. Kıbrıs'ta birisi şey açmış burada restoran. Bayağı güzel şeyler yapıyordu. Tadına baktım. Valla umarım bir gün sizler de İngiltere'ye gelirsiniz de bu güzel şeylerin tadını çıkartırsınız. İngiltere'de gerçekten özellikle hani ben Londra'da yaşıyorum. Londra'nın dışarısı İngiltere gibi görmüyorum açıkçası. Çok farklı çünkü çok tarihi eserleri var, çok şeyler var. Ama Londra bence çok güzel. Gerçekten ben çok seviyorum. eBay eğitiminizi alırsak kar oranı aylık 3-4 memur maaş kazanabilirmiş. İbrahim şimdi şöyle bir şey var. Bunun sözünü bugüne kadar kimse veremez. Veriyorsa da bana komik geliyor. Hani tekrar diyorum hani bunu bu şekilde almayın. Kaç tane öğrencim var? 3-4 tane değil belki 30-40 tane memurun maaşından fazla kazanıyor. Onları sana göstererek bak bunlar yaptı sen de yapabilirsin dersem bana göre etik olmaz. Zaten böyle bir şeyi de ben yapmam. Ama kendine inanıyor, para kazanmak ve gerçekten başarmaya ulaşmak istiyorsan sana bütün kapıların nasıl gidildiğini, nasıl girileceğini, kapılarının kodlarına kadar gösterebilirim. Yol senin yolun. Ben sana sadece yolu gösterebilirim, kapıyı açabilirim. Kapıdan sonrası gitmek senin için. Yani yere düştüğünde ayağa kalkabilirsen o dediğin şeyleri kazanmak çok kolay. Yani benim bir videom var hatta bilmiyorum gördünüz mü ama hani eBay'de bir tane üründen bir ayda 100 tane mi ne sattım mesela 100 milyar mı 120 milyar mı ne kazandım. Sadece bir üründen bir ayda eBay dükkanımda. Bir tanesinde o da. Hani kazanan kazanıyor. Geçen bizim arkadaşlar yayına katıldı. Yani daha mesela Ozan katıldı, Mustafa katıldı ki onun gibi niceleri var. Çocuklar hani bir ayda sadece Facebook üzerinden 60, 70, 75 milyar yakın para kazandılar arkadaşlar. Hani kazanması kolay. Önemli olan bu onlar neler feda etti. Sen de bunu yapabilirsen tabii ki evet. Ama yok sadece para kazanmak için bu işe giriyorsan açıkçası en ufak bir sorunda hesabına suspend geldiğinde ya da başaramadığında kaçacaksın, işi bırakacaksın ve kazanamayacaksın haliyle. Eğer kendine inanıyorsan, evet, inanmıyorsan yapabileceğin bir şey yok. Hiçbir iş modelini başaramayacaksın çünkü. Türkiye'de adresimle hesabımı açtım. Suspend yemeden kapattım. Bir ay doldu. İngiltere'de açsam suspend yer miyim? Hayır Fatih yiyemezsin. Nasıl yaptığına bağlı olacak şekilde değişir. Yani bilmen gerekiyor nasıl yapacağını öyle söyleyeyim. Facebook'ta pahalı ürünler satamıyorum. Müşteriler korkuyor kandırılmaktan. Erkan bugün yarın bir tane video atarım onu izlemeni tavsiye ederim. İkinci soru. Payoneer'e başvuru yaptım. 2 hafta geçti fakat dönüş olmadı. Bu tarz sorunlar yaşayanlar oluyor mu? Evet var. Çünkü şu an inanılmaz derecede yoğun ve herkes
Özellikle Türk milleti ya eBay ya Payoneer'i çökertecek kadar mail atıyor. Sisteme kayıt oluyor. Haliyle normal bence 2 hafta. Hatta uzun olmasına bile şaşırmam yani. Sermayesiz dropshipping yapabilir misin? Yapabilirsin tabii ki. Sadece buradaki sermaye şöyle bir durum söz konusu. Ürünü satın alırken müşterinin sana gönderme sürecinde paranın geçiş süresi. Örnek veriyorum, Facebook'tan yapıyorsan müşteri hesabına direkt PayPal yoluyla gönderiyorsa direkt para saniyesinde düşüyor. Ve o zaman onun parasını kullanarak alabilirsin. Buradaki senaryoda evet, sermayesiz dropshipping yapabilirsin. Ama müşteri sana parayı, örnek veriyorum, eBay üzerinden ya da Amazon üzerinden gönderdiği zaman biraz para bir iki gün sekmeye yoruyor. Yeni hesapsan bazen 7 günde bulabiliyor. Bu süre içerisinde sattığını alabilecek gücün varsa kredi kartı ya da başka bir şey de kullanabilirsin. O şekilde ürünü satın alıp gönderir ve parası geldiği zaman da kredi kartına takviye edebilirsin. Yani yapan yapar, öyle söyleyeyim. Yapamayan da bahane bulur. Ben yaparım, başkasını bilmem. Ama bu şekilde yapabilirsin, sadece öyle söyleyeyim. Bir ara sorum olacaktı. Şu an hiç param yok. Hiç sorun değil Mehmet. İnanıyor musun? Önemli olan o. Facebook dropshipping yapabilir miyim? Senin Udemy'deki eğitimin de var bende. Mehmet, bence durduğun kabahat. O eğitimi izleyin diye verdik ama yani bir şeyler yapın diye de verdik. Amaç oradaki eğitim. Benim kaç tane eğitim izledim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu zamana kadar. Önemli olan uygulamak. Eğitimleri izledikten sonra adam yapmış, bu kadar para kazanmış deyip kapatmak size bir şey katmıyor. Bir şey yapmanız gerekiyor. Facebook dropshipping kısmının konumunu nasıl İngiltere yapabiliriz? Para bildirimini İngiliz sterlini nasıl yapabiliriz? Eski bir hesabı Amerika olarak ayarladım ama Marketplace'te kapatılı. Hüseyin, bunu şimdi burada anlatamam, açık konuşmak gerekirse. Ayarlar kısmından bunları çok rahat bir şekilde bir GPS değiştiriciyle yapabiliyorsun. Çok gerçekten ciddi bir şekilde yapmak istiyorsan da bunu biz zaten Facebook eğitimi içerisinde çok detaylı şekilde anlattık. Ona katılabilirsin. Ama dediğim gibi ayarlardan çok rahat bir şekilde GPS ayarını değiştirebiliyorsun. Özkan, abi kart sorununu nasıl yapabileceğimizi anlamadım. Videoyu başa sar Özkan. İzlersen nasıl olduğunu çok detaylı şekilde anlayacaksın. Hocam, satıcı ayarlarıyla ilgili bu video çekebilir misiniz? Satıcı ayarlarıyla ilgili video eğitimin içerisinde, üzgünüm. Hocam, eBay banka hesabı eklerken eBay hesabındaki isim, soy ismi, Payoneer hesap ismi aynı olmak zorunda mı? Evet, olmak zorunda. Aksi takdirde böyle sorunlar yaşıyorsunuz. Bağış ekran görüntüsünü nereye göndereceğiz? Lütfen beni Instagram'dan DM yoluyla Okyanusi Akin Yılmaz yazarsanız arkadaşlar oradan gönderebilirsiniz. Hatta eğer şey olarak, bilmiyorum, şeyde çıkarsa sizlere sayfamın şeyini atayım, canlı chat'e, oradan ekleyebilirsiniz. Comment kısmına atayım. Okey. Canlı chat'e yapıştırdım. O link üzerinden yapabilirsiniz. Hocam, eBay satış geldikten sonra sipariş teslim edince mi ödeme alıyoruz? Hayır. Sipariş ödemesinden ziyade ürünün teslimatı geçtikten sonra müşteri biraz zaman... Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Yeni hesap açıyorsunuz. Yeni hesaplarda biraz zaman alıyor. Hesap eskidikçe biraz daha şey oluyor. Anında bile para düşüyor. Yani bugün ben mesela şey yaptım. Hesap çat diye düşmeye başladı. Okey. Sıradaki sorular lütfen gelsin. Instagram'dan Akın abiye yollayabilirsin. Mehmet kankası gönder. Hocam, eBay satış geldikten sonra sipariş teslim edince bunu açıkladım. İhsan'cığım merhaba. 15 yaşındayım. Aferin sana. Bravo. Amazon dropshipping yapıyorum. Daha önce Amazon dropshipping'i 15 yaşında nasıl açıyorsun? 15 yaşında nasıl hesap açtın? Daha önceden sermaye toplamak için bazı işler yaptım. Yeni telefonumu da aldım. Sizin ekibimize katılmak istiyorum. Daha gelişmek istiyorum. İhsan, her zaman gelebilirsin. Sadece 15 yaşında nasıl Amazon hesabı açtığını bana açıkla. Başkasının hesabını açıp yönetmişsen her zaman kapı açık, öyle söylemiş. Oralar şimdi beni ilgilendirmiyor. İhsan'cığım çok bravo, 15 yaşında çok güzel bir beyinsin. Aferin sana. Amazon'da başka bir site ürünlerimizi alıp eBay'de satsak tracker bot kullanmamıza gerek var mı? Amazon'dan başka bir siteden ürünümüzü alıp eBay'de sattık. Arkadaşlar var. Ben hani bunu Fleck yeme videosunda açıklı bir şekilde anlattım. Nereden alırsanız alın, kargo numarasını koymanıza gerek var. Çok net. Paranızı almak istiyorsanız evet. eBay'de satış geldikten sonra sipariş teslim edince mi ödemeyi alabiliyoruz? Ahmet, önemli olan şey ilk önce o satış geldiğinde çin çin sesini duymak. Çin çin sesini duyduktan sonra parayı almana bile gerek kalmıyor.
Evet, zaman geçiyor ama hesabın eski olduğu zaman anında para hesabına düşüyor. İngiltere'de sim kart numaramı nasıl öğrenebilirim? Sorgulama kodu bilen var mı? Yardımcı olabilirsin. Azamet, sadece yapman gereken tek şey check your contact number yaz Google'a. Orada büyük ihtimal yıldız 123 kare miydi, öyle bir şeydi. Ben de hatırlıyorum da şimdi bak, yani Google'a sor. Google her şeyi biliyor. Turgut abi, Dropshipping savaşları videosu ne zaman gelecek? Yani yavaş yavaş atıyoruz. Editleme işi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Açıkçası benim tahmin ettiğimden çok uzun sürdü. Videolar bitti de edit kısmındayız. Bir de şeylerle ilgili sorun oldu bayağı bir. Bu aralar, bu hafta bayağı bir yoğun geçtik. Hiçbirinize yetişemedim açık konuşmak gerekirse. Bir de daha önemli şeyler var. Şu an Türkiye ile ilgili biliyorsunuz şöyle zor bir zaman geçiriyoruz. Onu halletmeyi en yakın zamanda paylaşacağım sırayla. Tedarikçi listesi TrackerBot'ta, Banggood'da yok. TrackerBot kullanarak değiştirebilir miyim? Nasıl yapacağım anlatayım. Arkadaşlar, TrackerBot olarak kullanmak istiyorsanız TrackerBot'a gidin, TrackerBot'a sorun. Benim şirketim TrackerFest. İkisi de benim arkadaşım bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın. Daha önce zaten çokça fazla videom var Tracker Bot'la ilgili. O videoları izleyebilirsin. Canlı chatinden destek alabilirsin. Ben Tracker Bot'un Türkiye'deki yardım şubesi değilim. Hatta onlarla da konuştum. Sahiplerine de yazdım. Çokça da güldük. Dedim ki bizim Türkiye'deki arkadaşlar bizim platformu, normal benim internet sistemimi senin, Zik Analytik'in, Hasıl'ın, yani hepimizin adını saydım, işte Nahar'ın, işte Mikkel'in, bunlar hep işte Hassel Gottfried'in, Zik Analytik'in, Skewgrid'in, işte diğer Tracker Bot'un, senin dedim işte Replies için falan. Dedim şey gibi kullanıyorlar beni dedim. Canlı chest'e, hatta bazılarınızı görüyorum arkadaşlar. Helal olsun yani, harbi. Bana hemen cevap vereceksin diye falan yazıyorsunuz. Böyle bazen harbiden veresim geliyor cevap. Yani lütfen o canlı chat yardım amaçlı değil. Öncelikle bunu unutmayalım. O ya, internet sitemiz kesinlikle ve kesinlikle bizim hizmet servisimizi kullanan arkadaşlar için herhangi bir şekilde sistemsel bir sorun olduğu zaman yardımcı olabilmesi için açık. Yani Google niyetine kullanmayın orayı lütfen. Kullanan varsa da yani elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Ayrı bir konu ama bazı arkadaşlar oraya şey gibi düşünüyor. Lütfen öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. İkincisi, sizler için kurmuş olduğunuz zaten Facebook ve Telegram grupları var. Aşağıda linkleri var. Lütfen bunlara katılın ki size yardımcı olalım arkadaşlar. Her şeyi bana özelden yazarak 2 gün, 3 gün cevap bekleyerek elinize bir şey geçmeyecektir. O grupları kurmamızın sebebi, ben çok yoğun olduğum için size saniye başı cevap veremem ya da sizin attığınız triplerle şey yapamıyorum arkadaşlar. Orada bir grup kurduk. 2000'in üzerinde insan var ve herkes birbirine, yani inanılmaz derece hızlı bir şey dönüyor. Lütfen birbirinize yardım ederek daha iyi boyutlara gelelim hep beraber. Yani umarım faydalı olacaktır. Bu arada Ferhat, sorun arada kaynadı. Tekrar dediğim gibi Ferhat, numarayı değiştirmen gerekiyor. Eğer değiştirmek istemiyorsan yapabileceğim bir şey yok ama değiştirmen gerekiyor. Facebook Market'in ödeme nasıl oluyor? Hesabına parayı düşürüyorlar. Yakında bir video çekerim onun hakkında. Şu an bir işte çalışmıyorum. Olsun. Kendi işini kur, kendi işinde çalış. Niye başkasında çalışan ki? Ticaret dropshipping'de başlamak istiyorum. Eğitimimizden de faydalanmak istiyorum. Sorum şu. Şirketi nasıl şimdi açarsam iş yerinde sorun yaşar mıyım? Hangi? Çok komik bir soru olmuş. Şirketini açıyorsan niye başkasının yanında çalışıyorsun? Şirketini açma. Ta ki para kazanana kadar şirketi açma. Yani ikinci adımı ilk adımda atma. İlk önce bir git. Eğitime katılırsan zaten içerisinde neden bunu dediğimi sana görsel olarak, maddi olarak, manevi olarak ve nasıl kurulacağını, şirketin nasıl açılacağını, eğer kendini açmak istersen, diğer şeyleri yapmak istersen hepsini çok detaylı şekilde gösteriyorum. Hocam, eBay'de satış geldikten sonra sipariş teslim edince ödemeyi alıyoruz. Evet, sipariş teslim edince alıyorsun. O yüzden takip numarasını koyuyorsun. eBay onu kontrol ediyor. Sistemde klik olduğu zaman hesabı güvenilir bir şekilde senin banka hesaplarına gönderiyor. Evet, soru varsa güzel alayım. Peki abi, eBay eğitim videosu var mı? Facebook Dropshipping olana eğitimimizi aldım. Orada var mıydı? Temaya bağış yaparak aldığımız eğitim. Arkadaşlar, temaya bağış olarak yaptığınız eğitim Amazon ve eBay eğitimini veriyorum. Şu süre zarfı içerisinde piyasada size tonlarca paraya satılan eğitimin
çok üzerinde çünkü şöyle bir gerçek var. Bu eğitimleri alarak, izleyerek sizlere Udemy'de bu tarz eğitimler satmaya çalışan çok eğitmen gördüm ben. Bilginiz olsun. Yani zaten burada asıl kaynak. Hani gidip de başka yerlerde arayıp da boş boşuna para vermeyin. Şu an bedavayken bence. Yani siz bilirsiniz, para sizin ama bugün yatıracağınız yeri bilmezsiniz. Ticarete başladığınız zaman iflah olmazsınız. Açılabilir Erkan. Sebepleri çokça sebep olabilir. Yaptığın şeyi bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yani çok sebep var. Uzun zamandan beri takip ediyorum seni. Kralsın, kendine iyi bak, İngiltere'de. Mehmet, teşekkür ederim, sağ olasın. Okey. Bu benim şeyim arkadaşlar. Instagram hesabım. Eğer DM yoluyla ulaşırsanız elimden geldiğince hızlı bir şekilde yayından sonra. Çünkü hiç susmuyor. Telefonun şarjı da bitik zaten. Şu an istesem de bir şey yapamam. Eğitiminiz Udemy'de değilse link atılabilir misiniz? Arkadaşlar eğitimi giderek Akın Yılmaz yazın Udemy'de. Kursun adı 10x Amazon, eBay, Dropshipping, Wholesale, Online arbitraj. Sarı bir arka fonu var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de Facebook gruplarında falan hepsini bunları paylaştım arkadaşlar. Oradan takip ederek de sürekli güncel benim paylaştığım içeriklere ulaşabilirsiniz. Yani özel atamıyorum. Ben gruplarda paylaşıyorum, pinliyorum. Oradan takip edersiniz gruplardan. Sürekli zaten her yeniliği görürsünüz. Furkan merhaba. Facebook dropshipping'e başlayacağım. Ürün satıldığı zaman PayPal 21 gün hold'da bekletiyormuş. Amerika'da evet 17-21 gün sürüyor. Kredi kartıyla bir zaman sonra limitinin yetmeyecektir. Para akışını nasıl sağlayabilirim? Şimdi öncelikli olarak Furkan, şimdi PayPal kargo numarasını sisteme koyduğun zaman o kadar sürmüyor. Kargo numarasını Amerika'da koymadığın sürece 17-21 gün oluyor. Bunu öncelikle altını çizeyim. Kargo numarası koyarsan daha hızlı alacaksın. Para akış kısmında mümkün olabildiğince pahalı ürün satmaya çalışacaksın. Yani kar marjı pahalı ama ürünler uygun fiyat. Örnek veriyorum, ürünün fiyatı 10 pound ama sen bunu satıyorsun 40 pound'a. Ve böyle ürünler satmaya çalış ki 10 pound'a almış olduğun ürünü 30 pound. Yani kar marjı hala çok yüksek olur ama az ürün satarsın. Bu şekilde. Onun dışarısında Furkan, hani bütçene göre ilk başta başlıyor. Sonra büyüdüğü zaman da ona göre hareket yaparsın. Şöyle bir şey, ben eğitimin içerisinde böyle ücretsiz ürün satın alıp alabileceğin siteler var. Tonlarca paraya. Ben geçen bir tanesini gösterdim hatta eğitim içerisinde bir kursta. 500 pound falan bedava ürün alıyorum. Öyle siteleri bulup kullanabilirsin. Hocam canlı yayın bittikten sonra videoyu YouTube'a kayıt edebilir misiniz? Aşağıdaki link fayda olur. Serkan zaten büyük ihtimal bu yayından sonra otomatikman kayıt oluyor YouTube'a. Abimin ve babamın adına hesaplar açtım ve öyle yapıyorum. Ekibinize nasıl katabilirim? İnsan canlı dijital marketten bize ulaşabilirsin canım. Selam Nurullah. Facebook için en iyi tedarikçileri sayabilir misiniz? Erkan sormuş. Erkan, en iyi tedarikçi diye bir şey yok. Yani düz konuşmak gerekirse. Müşteri hizmetleri iyi olan, kargo numarası veren ve ürünü uygun fiyata satan bütün toptancılar benim için en iyisi ve hepsini kullanıyorum. UK-Pox'tan aldığım postal adres eBay için yeterli. Daha sonra bir adres onayı ister mi eBay tarafından? Berkan, dürüst konuşmak gerekirse ben kimseye önermiyorum. Ben her zaman business açıp da business hesaplarınızın street adreslerinizi kullanmayı öneriyorum. Ama tabii ki sana kalmış ve bir onay istemeyecektir. Yani yaptığın şeyle alakalı olarak değişir yani. Bunu da böyle söyledim de yanlış anlama. Baki fındık. Seni görünce mutlu oluyorum hocam ya. Vallahi o senin kendi güzelliğin. Yani ben bunda benlik bir durum yok. Sizin kendi güzel şeyiniz. İçinizden geçen şey. Merhaba hocam. Sürekli Amerika ve İngiltere üzerinde duruluyor. Almanya ikamet edenler de var. Saygılar. Yasin, Almanya'da şimdi şöyle bir şey var. Eğitimin içerisinde Almanya'da böyle senin gibi soran kaç tane öğrencim vardı. Böyle bir şey hak etti. Hani paket çıkardım. Almanya toptancılarından tut, Almanya'da nasıl ürün bulacağını, nasıl araştırılacağına kadar hepsini çok detaylı şekilde anlattım. Ve beni rahat bırakın dedim. Yani sana tabii aynısını söylemiyorum. Sadece şakası bu işin. Yani yapabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Almanya'ya mı gideyim, ne yapayım? Bütün bilmeniz gereken her şey o eğitimin içerisinde paylaştım. Almanya üzerinde çok daha iyi paralar da kazanabilirsin. Hem de çok basit, biliyorsun. Almanya kargolandırma şirket şeyinde Türkiye'den çok daha ürünlerini çıkartıyor. Tek diyebileceğim bir şey, neyi yapından daha çok neyi yapmayın. Arkadaşlar Almanya'da birkaç tane şirket şeyinden maruz olmuş insanlar duydum ve bana özelden ulaştılar ve gerçekten çok üzülmüşlerdi şey konusunda.
dürüst konuşayım. Almanya'da e-ticaret yapmak istiyorsanız, dropshipping özellikle yapmak istiyorsanız sakın ha sakın bunun için bir para ihtiyacınız yok. Eğitim alırsanız ayrı bir konu ya da ne bileyim kendinize gidip eğitirsiniz, kitap alırsınız. Bu paraları ayrı tutuyorum. Bunlar kendinize yaptığınız yatırımlar. Ama onun dışarısında Almanya'da ya da İngiltere'de ya da Amerika'da para vermeden de bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim ve diğer şey kısmı hariç. Bunun da sebebini çokça açıkladım. Yaptığınız hataların bedelleri bazen almış olduğunuz eğitimlerden ki çoğunlukla daha fazla oluyor. Hem de zamanınız kayboluyor hem de hesabınız suspend yiyor ve yediği zaman da açılması çok zor oluyor. Yani gün sonunda boşu boşuna zaman harcamış oluyorsunuz. Çü 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 çü. Eğitiminizi yeni aldım. Telegram grubuna nasıl katılabiliriz? Arkadaşlar dijital marketten katılan arkadaşlar yani özel bizim kendi sayfamızdan aldıysanız zaten almış olduğunuz zaman size mail geliyor. Eğer Udemy üzerinden vesaire aldıysanız normal Telegram grupları var. eBay Dropshipping yazınca karşınıza çıkar. Oradan ekleyebilirsiniz. Aşağıda zaten hepsinin linki de var. Oradan katılabilirsiniz. Onun dışarısında şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar kapatmadan önce bu çok önemli bir şey. E-ticarete yeni başladıysanız, internet üzerinden para kazanmak istiyorsanız ve gerçekten kendi özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız artık şu an elinizde her şey var. Bahane aramayın. Yok param yok, yok İngilizcem yeterli değil, yok hesap nasıl açılır bilmiyorum. Bahanelerini lütfen kendinize saklayın. Çünkü ben buna inanmıyorum. Çünkü ben yanıma gelip de daha platformların adını söyleyemeyen insanlara bugün ne paralar kazandığını ve görüyorum ve nasıl eğittiğimi de biliyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen bahanelerinizi bir kenara bırakın. Nasıl yapılacağını, bu işin nasıl başarılacağını başlamak için kendinize ben nasıl yaparım sorusunu sormaya başlayın. Yok ülkenin durumu, yok işte cebinizdeki para bunlar hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Sizi de ilgilendirmiyor. Mazeretlerle ömrünüzün sonuna kadar ağlayabilirsiniz ya da kendi importörlüğünüzü kurup bütün herkesi içerisinde güldürebilirsiniz. İkisi de size kalmış. Kolay olacak demiyorum ama olacağını söyleyebiliyorum çünkü karşınızda canlı kanıtı var arkadaşlar. Ben de bedeller ödedim. Ben de çok hata yaptım. Ben de çok suspend yedim. Ben de çok dolandırıldım. Ben de çok insana güvendim. Arkamdan yaptığım şeyi çalmaya çalıştılar. Bir şeyler yapmaya çalıştılar kendi çapında. Bugün baktığınız zaman sadece kendi sularında yani çırpınıyorlar. Arkadaşlar hayatta herkes kendine yapar. Kimse başkasına bir şey yapmaz. O yüzden anlatmaya çalıştığım şey kendinize inanın, kendinize güvenin. Çünkü siz bir şeyi doğru yaptığınız zaman o şey kar topu etkisiyle büyür ve bütün evrene yansır. Evrene yansıdıktan sonra da ne isterseniz saniyesinde olur. Milyoner olmak isterseniz milyoner olursunuz. Ha insanlar der bir gecede milyoner. Bir gecede olmuyor arkadaşlar ama onun için bedel ödedikten sonra bir gecede milyoner oluyorsunuz. Yani çok da basit bir şekilde ben de gördüm biliyorum. Hani tecrübe diyebilirim. O yüzden sizler de aynısını yapabilirsiniz. Türkiye'de ailenizle, sevdiklerinizle bütün istediğiniz şeyleri yapabilir, yaşayabilirsiniz. Burada kazandığınız paralar dünya üzerinde çok ülkelere gitmenize sebep olabilir. Ben bugün Malta'ya gitmek için 200 pound verip 7 gece tatil yapabiliyorum. 200 pound benim normalde 2 tane 3 tane satıştan kazandığım para. Bazen bir tane satıştan kazandığım para. Malta'ya 7 günlük tatile gidebiliyorum. Türkiye'de bir yıl çalışsam Malta'ya tatile gidemem. Ama imkanları aşabilmeniz için sizlere görmeniz gereken şeyleri gösteriyorum. Birinci kattan 100. kattaki manzarayı size anlatsam da önünüzdeki duvardan göremiyor olabilirsiniz. Ama inanmak zorundasınız. İnandığınız sürece benim anlattığım manzarayı gördüğünüzde emin olun sizler de anlayacaksınız. Ama onun için yukarı çıkmanız lazım. Yukarı çıkmanız için de kendinize ilk önce yardım etmeyi öğrenmeniz lazım. Benim size ben kaç kişiye eğitim verdim, kaç kişiyle telefonda konuştum, kaç kişiyle özel eğitim verdim. Ücretli, ücretsiz hepsinde herkese sorabilirsiniz. Aldığım sonuç neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Paralı verenlerin çoğunun hepsinin başardığını ve bedava olanların çoğunun başaramadığını gördüm. Ve kendi kendime sordum neden böyle? Ben bu eğitimleri çıkarmamdaki zaten amaç oydu. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben eğitimleri bedava verdiğim zaman, sizlere bedava özelden yazdığım zaman hiçbiriniz dikkate ya da değere katmıyorsunuz. Ve hiçbiriniz de ciddi bir şekilde ama neyse diyorsunuz. Ama bir kere para verdiniz mi sonuna kadar o işi kovalıyor, sonuna kadar da başarılı oluyorsunuz. Eğitime 200 pound veriyorsunuz. Bir bakın bir ay sonra 3000 poundluk ciro yapmışsınız bana gönderiyorsunuz. Ama aynı eğitimi, aynısı değil bazı yerlerde bazı şeyleri farklı sunuyorum çünkü. Vermiş olduğum şeyleri bedava alan arkadaşlarım da bu da eğitimmiş falan deyip kapattığını görüyorum. Çünkü buradaki amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden eğer bu işi ciddi olarak yapmak istiyorsanız hayatınız her şeyinin bir bedeli olduğunu bilmeniz gerekiyor.
Yani kendinize inanıyorsanız kendinize yardım edebilirsiniz. Kendinize yardım edebiliyorsanız ben size yardımcı olabilirim. Ama kendinize yardım edemezken bana geliyorsanız arkadaşlar üzgünüm, benim için bir zaman kaybı. Sizin için de zaman kaybı. O yüzden ben paramı da zamanımı da sevgimi de bu şekilde doğru olduğunu inandığım şeylere yatırıyorum. Ben orada 15 yaşında cebinde bir kuruş olmayan ama yapabileceğine inanan insanlar varken cebinde 30 yaşında olup her şeye sahip olup bu işi yapmaya çalışan insanlar çok da fazla şey yapmıyorum. Çünkü sebebi şu, başaramayacağını biliyorum. Çünkü o sadece parayla her şeyin başarabileceğini düşünenlerden. Asıl soru şurada başlıyor. Paranız olmasına gerek olmadan milyonlar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu diyen adam bunu yapan bir adam. Fantezi olsun diye söylemiyorum. Sadece yapılabileceğinin mümkün olduğunu söylüyorum. Yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey ayağa kalkıp nasıl yapıldığını öğrenmek. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra her gün 2 katı daha çok yapmak. 2 katı daha çok çalışın. Yatmayın, insanlar dışarı cumartesi akşamı çıkmayın, dışarı cumartesi akşamı dışarı. Çalışın, daha çok öğrenin, daha çok eğitim izleyin, daha çok araştırın. Ve platformlarda daha çok şey yapın. Bugün bir yıl önce ben Mustafa'nın 17 yaşında daha para alamadığını biliyordum. Bir yıl sonra bugün bir aylık 65 milyara yakın Türkiye'de para kazanıyor. 18 yaşına girdi. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yani onu özenin ya da kıskanın diye söylemiyorum. Tamamen gurur duyun diye. O yaptı, ben de yapabilirim. O başardı, ben de başarabilirim. Birbirinize yardımcı olun. Hatta işte birbirinize destek olun. O Facebook gruplar bugün 13 bin kişinin üzerinde. Udemy'deki eğitimlerde 40 bine yakın 160 ülkede öğrenciler katıldı. Biliyorsunuz, bilmeyen varsa ben farklı dillerde de eğitim veriyorum. İngilizce, Litvanca, Rusça gibi. Yani sırf Türkçe'de değil. O yüzden arkadaşlar hani bilginiz olsun. Yapılabilmesi mümkün. Çok kişi başardı ve bunlardan biri sizler de olabilirsiniz. Ha, olmazsa ne olur? Hiçbir şey. Bir şey denemiş olursunuz. Çünkü gün sonuna baktığınızda arkanızda neyi keşke yapmasaydım değil de neyi iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler zaten sizi daha çok üzüyor. Yani yaptığınız şeylerde de yapmadığınız şeyler pişmanlığı daha çok. İleri doğru gittiğiniz zaman. Yani bugünün yaşını ya bugünün zekası da size söyleyebileceğim tek şey yapılması mümkün. Tek isteğim sizden, size bu işi gerçekten yaptığını söyleyen ve gerçekten yapmış olduğu rakamları gösterebilecek insanlarla eğitim alın ya da danışmanlık alın ya da başka bir şey. Çünkü ben çok görüyorum, benim yanımdan çıkan tonlarca öğrenci var. Çoğu öğrenci daha eBay platformunda daha satış yapmaya başlamadan eğitim satmaya çalışıyor. Ki çok çok ben bunları gördüm. Yani gurur duyuyorum, ayrı bir konu. Bir şey yapmaya çalışıyor en azından. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar, kendinin yolunu bilemezken size hangi yolu gösterecek? Sizi de bataklığa götürüyor. Sonra bataklığa ikiniz de beraber düşüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki yine bana geliyorsunuz ve diyorsunuz ki hesabım suspend yedi. Yok işte şöyle oldu, yok böyle oldu. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Siz kendi önünüzde sizin gitmek istediğiniz yere varan insanlarla beraber gidin. Daha kendi yolunu göremeyen insanlara ne paranızı ne zamanınızı harcayın. Tercihler sizin elinizde. Aklınız var. Bir şey bilmiyor olabilirsiniz ama tercihler sizin elinizde. Hayatınız sizin kontrolünüzde. Bu insanlara inanmadan önce neler yaptıklarını araştırın. Neler başardıklarını görün. Arkalarında yaptığı işlere bakın. Bugün Tesla arabasını alırken niye herkes Tesla alıyor? Çünkü en iyi elektrikli araba. Üzerine daha bir şey yapamadı. O yüzden herkes Tesla alıyor. Çünkü niye? Kalite var arkadaşlar. Ve kalite konuşulmaz. Yaşanır. Bunun için hani insanların arka tarafına baktığınız zaman yaptıkları işlere bakın. Boşu boşuna paralarınızı, zamanlarınızı bu işi yaptığını söyleyip de Google'da, Facebook'ta tonlarca reklamlara para çıkıp da işte şu ürün nasıl oldu screenshotlarla bir gecede 10.000 pound kazanırsanız siz de kazanırsınız. Çok büyük para değil ki. Hayal edilecek bir şey değil. Belki size Türkiye'den öyle geliyor ama buradan değil arkadaşlar. Burada bir arabayı satın almak istiyorsanız en kral araba burada 15-20 bin. Bilmiyorum, beni Facebook'tan takip ediyorsanız geçen uçak alacaktım. Şeyde paylaştım. 10 bin sterlin. Yani 10 bin sterlin arkadaşlar çok büyük para değil ki. İngiltere'de yaşıyorsanız. Türkiye'de belki 100 milyar. Ama burada yaşıyorsanız bir yerde alabilirsiniz. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Ben kendime göre konuşuyorum. Herkese göre değil. Bunu da anlamamız lazım. Ama tekrar demeye çalıştığım şey, alabilme gücünün yüksekliği burada yaşıyorsanız. Yaşamıyorsanız da buranın ekonomisiyle yaşayın. Bunu başarabilirsiniz. Nasıl yapıldığını söylüyoruz her yayında, canlı yayınlarda. Kendinize inandığınız sürece, kendinize yardım ederseniz bizler Okyanusu ailesi olarak sizlere yardımcı olabiliriz. Çokça kişiye yardımcı olduk. Gece gündüz 7/24 çalışıyoruz. Yaptığımız yazılımlarla, çevirilerle sizlere başarıdan başarıya ulaştırmak için. Çoğu insan görüyorum
tuhaf tuhaf şeyler söylüyor, tuhaf tuhaf şeyler yazıyor. Arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyorum. Bir şey yapmak istiyorsanız her zaman yanınızdayız. Size önder olarak ya da size öncü olarak nasıl gidilen arkadaşların bütün tecrübelerini sizlere anlatıyoruz. Çünkü niye? 40 bin kişinin tecrübesini, yaşamış oldukları sorunların hepsini özelden bana soruyorlar ya da bizim takım internet sayfasından yazıyorlar. Ve öğrendiğim şeyleri diyor ki biri hesabı suspend olmuş şu sebepten, birininki şu para kazanmış şu sebepten. Hepsinin tecrübesini alıyorum, eğitimin içerisine koyuyorum. Kendi yaşadıklarımı da zaten koyuyorum. Ve sizin artık fantezi olarak yaşayacağınız şeyler sınırlı oluyor. Ve başarı oranı o yüzden bu kadar mükemmelliğe yakın oluyor. Çünkü zaten sen daha onu sormadan önce o bilgi önüne çıkmış oluyor. Ama diğer insanların sizlere sürekli daha çok para kazanayım diye itelemeye çalıştığı şeyleri sizler satın aldıkça ben 10 pound'a şey yapan gördüm. E, 10 liraya, özür dilerim, 10 pound da değil, 10 Türk lirasını satan ürün satan insanlar gördüm arkadaşlar. Dedim ki o kadar satıyorsa sen niye satıp 10 liranın peşine düşüyorsun? Ya da bazı böyle forum siteleri görüyorum, bazı Instagram'da şeyler görüyorum, hesaplar. Sizlere özelden işte şu kadar para kazanmak ister misiniz? Hayalini gerçeğe dönüştürmek ister misin? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Eğer satış taktiklerini biliyorsanız size şu, ben yıllardan beri almadığım satış eğitimi kalmadı ki Türkiye'nin en iyi satıcılarından eğitimler aldım. Çocukluğumdan beri zaten satış yapıyorum. Esnaf olarak büyüdüm zaten dayımların yanında. Tek diyebileceğim bir şey, saadet zinciri diye bir şey vardır arkadaşlar. Saadet zincirinin nasıl çalıştığını size anlatmayacağım. Vaktiniz olursa böyle çok güzel Netflix'te bir film var. Onu izleyin zaten. Dediklerimi size bugün Türkiye'de yapılanların hepsini çok iyi anlayacaksınız. Ama kısa bir şekilde özet geçmek gerekirse. Arkadaşlar sizlere bir şey satmak istiyorsam nasıl sattığımı gösteririm. Eğer böyle bir şey varsa buradaki senaryoda olmayan bir şey satılıyor. Hayal. Ve size diyor ki şu ürünü ben de yaptım, sizler de yapabilirsiniz. Nasıl mı? Şu formülle. Ve iki tane insan çıkar ortadan arka tarafta. O da kazanmıştır, bu da kazanmıştır lafta. Ve der ki ben çok kazandım şey. Ve iki tane daha insan çıkar onların parasıyla da onlara da gerçekten belirli bir para verilir. Ve denir ki bak bu da yaptı, bu da yaptı. Sıra sende ve sen otomatikman ona katılırsın. O 4-8 olur ve sistem şöyle çalışır. Sen ne kadar insan getirirsen arka taraftakinin kazancından bir komisyon alırsın. Bunu 12 yıl önce adını Herb'le başlayan bir şirket yaptı. İnsanlara daha çok satacağım diye kendi satışları üzerinden para kazandıracak diye insanlara neler sattırdı. Hayatta almayacağı şeyleri aile yoluyla sattırdı ve dünyanın arkadaşlar en üstteki zengin olur. Siz istediğinizi satın. Siz sadece satmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve ne olur biliyor musunuz? Siz insanları zengin edersiniz. Kendiniz zengin olacağım diye ve bu e, bir bataklıktır. Koştukça daha çok batarsınız. İnsanların anlamadığı şey, ben çalışıyorum olmuyor. Ben başarmaya çalışıyorum olmuyor. Sizin yapamadığınız şey, burada 17 yaşında çocuklar neden son model arabalarla dolaşıyor? Onların aileleri zengin. Hayır. Sadece burada nasıl yapıldıklarını biliyorlar. Kafaları, arkadaşlar dürüst bir şekilde söylüyorum. Etrafınızda fakir zihniyetli insanlar varsa sizlerin fakir olması çok normal. Ruhunuz fakir. Paranız cebinizden bahsetmiyorum. Siz başaracağınıza kendiniz inanmıyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek var. İnsanoğlu başarabilmek istediği her şeyi başarıyor. Ve bunu sizler de çok rahat yapabilirsiniz. Bu kadar insandan hiçbir farkınız yok. Belki fazlanız vardır ki ben hani ırkçılık konusunda hayatta şey yapmak istemiyorum ama Türkiye gibi ülkelerde yaşayan böyle ikinci seviyedeki olan ülkelerde yaşayan insanların çok daha başarılı olduğunu biliyorum. Çünkü buradaki İngilizlerle ya da Amerikalılarla, özellikle ben Amerikalılarla beraber çok iş yapıyorum. Konuştuğum zaman dedikleri şey, biz sadece bir insanız. Yani biz İngilizce konuşuyoruz. Ama ben bugün baktığım zaman diğer ülkeden gelen insanlara 4 tane 5 tane dil konuşuyor arkadaşlar. Yani kendi de içerisinde. Niye? Hayat bizi buna itiyor. Yapmak zorundayız. Ben bir dili 3 ayda öğrenebiliyorum. Ya da ne bileyim e-ticaret platformlarına girdiğim zaman hepsini çatır çatır insanlara deli gibi cirolar sunabiliyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu yapmam için hayat beni itti. Çünkü ben olmadığı zaman da gece gündüz çalıştım. Onların öyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Zaten vardı. Standartta gittiler ama ben her gece hustle yaptım. Hustle. Gün sonunda artık böyle yaptığım zaman nasıl olduğunu biliyorum sistemin ve saniyesinde kazanıyorum. Ve buradaki olay paradan daha çok artık başarı hırsına geçiyor. Daha çok başarma, daha çok kişiye ulaşma, daha çok şey yapma. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Ben bunu eğitimlerde olsun, diğer YouTube videolarında olsun herkese gösteriyorum. Bu kadar işe başarmamızın arkasında sizce bir fantezi yoktur diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Sadece inanç ve gerçekten sağlam çalışma. Hiçbir şey kolay olmuyor ama hayatınızı değiştirebileceğinizi söylüyorum. Hem de bugün. Bugün bu şekilde Türkiye'yi bırakırsanız bu zihniyeti, Türkiye diye bir şey kalacağını ben şahsen inanmıyorum. Kendinize inanmadığınız sürece, kendinizi geliştirmediğiniz sürece orada sizin çocuklarınız da yaşayacak. Eğer bugün gençseniz yarın sizin orada gelecekleriniz var bizim olduğu gibi. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar artık para kazanmayı öğrenmeniz. Çünkü şöyle bir gerçek var. Üzülerek söylüyorum. Başkası için çalıştığınız sistemde kazanacağınız paranın her zaman bir limiti olacaktır. İsterseniz banka CEO'su olun. Hep zaman bir limiti vardır. Siz yattığınız zaman para kazanacak bir sisteminiz yoksa ve bunu benim kendi kişisel görüşüme göre 3 katına çıkartmadığınız sürece bir şey yapamazsınız. Yani uyurken kazanmış olduğunuz parayı 3 katlı yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum 3 tane iş kolu bulmanız gerekiyor. Aynı paraları kazanabilmeniz için. Birinde hayatınızı sürdürürken birinizde lüksleriniz, bir tarafta da yatırımlarınız olacak. Ya da bir şey satın almak istiyorsanız 2 kere alamıyorsanız arkadaşlar o şeyi almayın boşu boşuna. Yani 2 kere alabileceğinizi düşünerek alın. Ve ihtiyacınız bir şey olmayanı almayın. Fantezi olsun diye biraz düşünün. Giydiğiniz kıyafetlere özen verin. Araba almak istiyorsanız alın. Bunlar çok normal şeyler. Hak ediyorsunuz. Kendinize layık olan her şey. Kendinize şımartın. Kendinize bir şeyler ısmarlayın. Ama dürüst konuşmak gerekirse bugün cebinizde şu an paranız yok. Belki paranız olmadığı için ben başlamak için yeterli paraya sahip değilim vesaire. Hiçbir zaman olmayacak. Dürüst konuşayım. Olduğu zaman da belki yapacak enerjiniz ya da gücünüz kalmayacak. Kendinize inanmadığınız sürece. O yüzden size bugün net bir şekilde söyleyebilirim. Cebinizdeki para olsun olmasın. İsterseniz milyon olsun ki kendinize sorun. Bugün 1 milyon cebinizde olsaydı pound ne yapardınız? Hiçbirinizin o konu hakkında belki bile fikri yoktur. Dürüst konuşmak gerekirse yıllar önce benim de yoktu. Kendime sorduğumda neden onun bile hayalini kuramayacak kadar kısıtlıydı. Bu parayla olan ilgili bir şey değil. Bu düşünce açısı ve açısıyla alakalı bir şey. Ki kendinize inanıyorsanız arkadaşlar inandığınız şeyi yapmak zorundasınız. Aksi takdirde hayatınız boyunca hiçbir zaman bir şey yapamayacaksınız. Ömür çok kısa ve başkasının hayatını yaşamak için inanılmaz derecede daha da kısa. Eğer kendinize inanıyorsanız hayaliniz için çalışın. Başkalarının hayali için değil. Aksi takdirde hayatınızı sadece yaşamak için yaşayacaksınız. Sabah kalktığınızda işe gidip akşam eve döndüğünüzde yani işten gelip yorgun bir şekilde yatmanız, robottan bir farkınız yok. Arada sırada arkadaşlarınızı görmek için gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Saygı duyuyorum. Ama bunu neden kendi zamanınızı akıllı bir şekilde kullanarak yapmıyorsunuz? Nasıl mı yapılır? Çok basit arkadaşlar, çok basit. Sadece kendinize inanın ve bir yerden başlayın ve devamının nasıl geldiğini görün. Biliyorsunuz belki benim şeyi biliyorsanız ben nasıl ta zamanda hiç param yokken çok nadir ufak bir parayla bir kitap aldım, bunu Amazon'da satarak milyona ulaştım. Bu nasıl oldu? O kadar şey denedim ki sizin aklınıza hayalinize gelmeyecek olan bütün iş modellerini denedim arkadaşlar. Bütün iş modellerini. Ama dürüst konuşmak gerekirse sevmediğim hiçbir şeyi başaramadım. Ama sevdiğim bütün işleri de sonuna kadar yaptım ve hakkıyla bugün her gün daha da fazlasını yapıyorum. O yüzden demeye çalıştığım şey para kazanmak için değil, gerçekten sevdiğiniz şeyi yapın ki para kazanırsınız hayatınızın sonuna kadar. Ha, benim lafım var gerçekten. Para kazanmak için değil de sevdiğiniz işi yapın ki hayatınız sonuna kadar maaş verebilen birisi olabilirsiniz. Yani bu güzel bir şey. Burada aslında şöyle demeye çalışıyorum. Sevdiğiniz iş sayesinde insanlar size gelecek ki şöyle bir gerçek var. 20'li 30'lu yaşlardaysanız arkadaşlar benim kendi kişisel önerimi söyleyeyim. 20'li 30 yaşlardaysanız fantezi olsun diye iş kuracağım, ben girişimci olacağım diye işe girip de batırmayın, sonra çok daha üzülüyorsunuz. Çünkü yanlış başlıyorsunuz çoğunuz. Bilgi olmadığı için. Ticaret öyle bir şey değil. Ticaret oyundur. Yanınızda muhasebeniz olacak, yanınızda banka müdürleri olacak, yanınızda avukat olacak, yanınızda bankerlarınız olacak arkadaşlar. Ne yaptığınızı bileceksiniz. Fantezi olsun diye iş yapmayacaksınız. Bir şeye yatırım yaptığınız zaman 10 kişiyle onlarla konuşup yasal işlemleri, süreçleri, ne kadar size geri dönüşü olduğunu hepsini bunların bilmeniz gerekiyor. Ya bunu bilecek bilgiye sahip olacaksınız ya da bunu yapacak insanlara sahip olacaksınız. Öteki türlü üçüncüsünde oyun dışı olacaksınız çünkü. Sizin paranızı elinizden alacaklar. O yüzden Bitcoin'de para var diye bütün paranızı Bitcoin'e yatırmayın. Çünkü Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmeden para yatırırsanız yarın bir gün o paranızı biz alırız. Bu kadar net. Oyunu oynamayı bilmiyorsanız, kuralları bilmiyorsanız oyunu oynamayın. Net. Ne yapabilirsiniz? Oyunu öğrenmek için oyunu oynayan insanların yanında eğitim alabilirsiniz. Onların yanında çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğini düşünüyorsanız artık oyuna girmeye hazır olabilirsiniz. Buradaki süreci A'dan Z'ye geçmeye çalışanlar hep B noktasına geri dönüyorlar arkadaşlar. Sebebi bu. A'dan başlayın, B'den devam edin, C'den devam edin. Bütün alfabeyi sırayla geçin. Çünkü hiçbir adımı geçemezsiniz ileri geçmeden.
Kendi hayatınızı kurtarmak elinizde. Artık bahaneleri bir kenara koyun. Şu Türkiye'nin özellikle zor zamanlarında arkadaşlar e-ticarete başlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kendinize inanmak. Etrafınızdaki hiç kimse sizin hayatınızı değiştiremez. Siz değiştirmek istemedikten sonra. O yüzden onların bir şeyine ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar sadece ve sadece kendinize inanmak ve bir yerden başlamak. Emin olun ben de o kitabı sattığımda hiçbir şey kazanacağım ya da bir şey yapacağım diye beklemiyordum. Sadece yapabileceğim tek o kalmıştı. En son çare olarak da onu yaptım. Net bir şekilde söylüyorum. Ve o zaman eminim ki çoğu kişi benim kadar da zor durumda değildir. O benim için gerçekten dönüm noktasıydı. Yani önemli olan benim ne kadar kötü olduğum ya da iyi olduğum değil. Buradaki senaryoda ne kadar paramın olduğu ya da olmadı. Önemli olan şey sadece tek sahip olduğum şey ben o gün kendime şu lafı dedim. Hiç unutmuyorum. Bugün dedim ki kendi kendime güldüm. Çünkü dedim ki o kadar şeyim varken her şeyi batırdıktan sonra dedim ki nasıl oldu şaka gibi. Her şeyim varken bir anda hiçbir şeyim olmadı. Ama dedim ki bunu da yaşamam lazımmış. Bugün tadını çıkartayım. Bu duyguyu yaşayayım. Bir daha yaşamayacağım çünkü. Bugün dedim şu duyguyu bir yaşayayım. Ondan sonra yarın olduğunda bakar döner gülerim dedim. Bugün gerçekten yani gülüyorum. Ama bedelini öderken hiç gülmüyordum. Dürüst konuşayım. Sizlere de aynısı olacaktır. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Eğer varsa paylaşın. Çok sevinerek dinlerim. Fakat açık konuşmak gerekirse arkadaşlar hayatta ne istiyorsanız bedeli vardır. Bir şey öğrenmek istiyorsanız zamanınızı verirsiniz. Bir şey satın almak istiyorsanız paranızı verirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız her şeyin bir bedeli vardır. O yüzden eğer bedel ödemeyi hazır hissediyorsanız kendinizi milyoner olmaya, trilyoner olmaya, ne yapmak istiyorsanız, hayatta başarılı bir araba mı almak istiyorsanız, evler mi satın almak istiyorsanız, uçaklar, yatlar, katlar hepsini hak ediyorsunuz. Önemli olan soru şu. Bedelini ödemeye hazır mısınız? Geceleri sağlam çalışmaya, sabahlara kadar bazen toplantılara girmeye hazır mısınız? İnandığınız her şeyi, etrafınızda sizin yaptığınız şeyleri çalmaya çalışan ya da kötü insanlar olmasına rağmen onları ortadan ikiye ayırıp yaptığınız işte sağlam durmaya hazır mısınız? Ben yaptım. Bu zamana kadar çok kişi benim yaptığım bütün işi taklit etti, yaptı, etti. Bakıyorum bugün arkama dönüp baktığımda hiçbir şey becerememiş. Sadece kendine zaman kaybı. Çünkü para için yaptığı şeyler hiçbir zaman başarı olmayacak. Çünkü gördü orada para var vesaire var. Ne oldu arkasında? Kimse salak değil. Kimseyi kandıramazsınız arkadaşlar. Kimseyi kandıramazsınız. Kandırdığınızı sanırsınız. Bir kere, iki kere. Üçüncüsünde patlarsınız. Bu da uzun vadeli bir yatırım olmuyor. Ne yaparsanız hayatınız boyunca uzun vadeli olsun ve bunu şöyle düşünün. 100 yıl sonra bile bu yaptığım şey insanlara fayda sağlayacak mı? İleri görebildiğiniz sürece bayağı bir şey başarabilirsiniz. Bugün kurulmuş olan ülkenin Atatürk yıllar önce bu ülkeyi kurarken ve bu savaş süreçlerinde Samsun'a geçişi ve diğer şeyleri yaparken bugünleri görebilmişti. Hayal edebilmişti. Hayalinde kurdurabilmişti ki ülkeyi yeniden bu hale getirdi. Bugün aradan 100 yıl geçti arkadaşlar. Aynı şeyi ben de sizlere söylüyorum. Yani ileriye bakmamız gerekiyor. Bu anı yaşarken bizim de geleceğimizi, bizden sonraki kuşaklara daha rahat ve güzel şeyler yaşatabilmemiz gerekiyor. Onun için uçan arabaları yapmamız gerekiyor, yenilenebilir enerji yataklarına yatırımlar yapmamız gerekiyor, uzaya gitmemiz gerekiyor, dünyanın derinliklerindeki suların altında neler olduğunu bilip bizim için yaşamsal hale getirmemiz gerekiyor. Yaşam yerlerimizi korumamız gerekiyor. Daha çok toprak ve diğer şeyleri ekip dünyaya daha faydalı bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Kutupları korumamız gerekiyor. Yaşadığımız evrene, hayvanlara iyi bakmamız gerekiyor. İyi bir insan olabilmeyi öğrenebilmemiz gerekiyor ki bu eğitimden başlıyor arkadaşlar. Eğitimsiz insan açık konuşmak gerekirse hiçbir şey kontrol edemez. Ettiğini sanır. Bunun için de çocuklardan ve bizim geleceklerimizden başlayıp onlara güzel bir örnek olmaya çalışmamız gerekiyor ki geliyor gün sonunda yine bize. Bunun için de ilk önce kendinizi değiştirin, sonra zaten dünya değişecek. Umarım güzel bir gününüz geçer. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.